Merhaba robotikçi arkadaşlarım. Bu videomuzda ekrana nasıl bir şey yazdıracağımızı, ekranda nasıl bir şey oynatacağımızı göreceğiz sizlerle. Şimdi önce şundan bahsedelim. Ekranımızın köşesinde bir ayarımız var. Oraya tıkladığımız zaman ekranda oynatacağımız şeyi görebiliyoruz. Yani yazılımı robotumuza yüklemeden önce yazılımı yaptığımız anda oradan yaptığımız şeyi inceleyebiliyor ve eğer beğenmediysek değiştirebiliyoruz. Onun üstünde oynamalar yapabiliyoruz. Bu çok güzel ve kullanışlı bir ayar aslında. Onun haricinde ekranda bir şey oynatma bloğumuzda sıfırlama modumuz var bizim. Eğer bir şeyi ekranımızı sıfırlamak istersek eğer, ekranımızda herhangi bir şey yazıyorsa ve biz bunu silmek istiyorsak eğer bu seçeneği kullanabiliyoruz. Onun haricinde ekranımızda neler oynatabiliriz ona bakalım. Ekranımızda bilgisayarımıza yüklü olan herhangi bir resmi oynatabiliriz. Ekranımızda yazı yazdırabiliriz. Ekranımızda bir nokta, bir çizgi, bir yuvarlak, bir dikdörtgen çizebiliriz. İlk olarak ekranda nasıl yazı yazdırdığımızı inceleyelim. Ekranınızda yazı yazdırmak istiyorsanız eğer bu yazının büyüklüğünü, rengini veya ekranın hangi yerinde oynatılmak istediğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca bir silgi işareti göreceksiniz. Bu neredeyse her bloğumuzda mevcut. Hatta reset hariç her bloğumuzda var bu ve bu şu anlama geliyor. Eğer silgi işaretinin altına tik olarak ayarlayacak olursanız istediğiniz yazı oynatılmadan önce ekran tamamen silinecek, temizlenecek. Ondan sonra istediğiniz yazı oynatılacak. Bundan sonra diğer ayarlarımıza gelelim. Dediğim gibi yazı büyüklüğünü belirleyebiliyoruz. Buna bir sayı değeriyle belirliyoruz. Tabii ki eğer küçük bir sayı değeri verirsek yazımız daha küçük olacak. Daha büyük olursa daha büyük olacak. Onun haricinde yazının rengini belirleyebiliyoruz buradan. Ve tabii ki yazının nerede oynatılacağı yerine geldik şimdi. Şimdi X ve Y koordinat belirtir. Koordinat demek aslında yazımızın veya oynatacağımız şeyin yere konum anlamına gelir. Ne demek bu? X'in ayarlarıyla oynadığınız zaman bu aslında sizin yazının sağa mı sola kayacağı, sağa mı sola mı kayacağını belirlemiş olursunuz o X ayarlarıyla oynarken. Y'nin sayısını değiştirdiğiniz zaman ise yazınızın yukarıda veya aşağıda oynatılmasını seçiyor olursunuz. Şimdi eğer X'e 0 seçerseniz ve Y'ye de 0 verirseniz eğer bu yazınızın sol üst köşede oynatılacağı anlamına gelir. Eğer ki yazınızı sol üst köşede değil de sağ alt köşede oynatmak isterseniz ne yapacaksınız peki? Tabii ki X ve Y'nin değerini arttıracaksınız. Ama şunu unutmayın ki X'in değerini en fazla 177'ye kadar, Y'nin değerini en fazla 127'ye kadar arttırabilirsiniz. Çünkü ekran boyutumuz bizim bu kadar. Daha fazla olmaz. Yani olabilir ama olmamalı. Eğer tabii ki ortada oynatabilirsiniz bu şekilde. Eğer X'e 177'den daha küçük, sıfırdan daha büyük bir değer verirseniz iki köşenin arasına gidip gelecek ve Y ayarları da öyle. Şekillerimizden noktayla başlayalım. Noktamızın da konumunu ayarlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde ekranın sıfırlanıp sıfırlanmayacağını seçebiliyoruz ve rengini ayarlayabiliyoruz. Yuvarlak çizmeye geldiğimiz zaman olay biraz daha farklı oluyor. Çünkü yuvarlak bir yarıçapı olan bir şeklimizde ve yarıçapta aslında yuvarlağımızın ne kadar geniş olacağını karar verir. Hani eğer yarıçapı küçük yaparsanız daha küçük bir yuvarlakla karşılaşırsınız. Büyütürseniz eğer yarıçapı daha büyük bir yuvarlağınız olur. Ve yuvarlağınızın konumunu seçerken şuna dikkat edin ki yuvarlağınızın ortasının konumunu belirtirsiniz. Ne demek istiyorum? Eğer sıfıra sıfırı belirtirseniz eğer yuvarlağınızın tümünü göremezsiniz. Çünkü belirttiğiniz kısım yuvarlağın ortasıdır ve eğer yuvarlağın ortası köşede olursa tabii ki hepsini görmeniz mümkün olmayacaktır. Bundan sonra da sizlerle birlikte dikdörtgeni inceleyelim. Dikdörtgende yine aynı şekilde bizim ayarlarımız var. Hani konumunu belirtebiliyoruz sizlerle ve rengini değiştirebiliyoruz ve ekranı sıfırlanıp sıfırlanmayacağını belirleyebiliyoruz. Ek olarak dikdörtgenimizin yüksekliği ve genişliğini de ayarlayabiliyoruz. Çünkü dikdörtgen yüksekliği ve genişliği değişebilen bir şekilde tabii ki. Buna ek olarak çizgi de çizebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çizgi ne demektir? Önce bundan bahsedelim. Çizgi iki farklı noktanın birleşimiyle oluşan bir şekildir. Ve burada bu yüzden x1, x2, y1 ve y2 ayarlarımız bulunuyor. x1 ve y1 bizim birinci noktamızın nerede olacağına karar veriyor. Bu birinci noktamızın nerede olacağını karar verdikten sonra ikinci noktanın da konumunu belirleyecek olursanız eğer iki noktanız belli olacak ve bu iki nokta arasında bir çizgi çizilecek. Ve yine bunu ekranınızdan görebiliyorsunuz tabii ki. Buradan kontrol edebilirsiniz. İstediğiniz çizgi istediğiniz gibi oldu mu? Buna ek olarak
bilgisayarınızda daha önceden yüklenmiş olan bir resmi de oynatabiliyorsunuz. Resmi oynatmak için bizim normalde motorları kullanırken port seçtiğimiz yerde sizin dosyanızı seçmeniz gerekiyor. Eğer buradan bilgisayarınıza ulaşır ve doğru konumu seçerseniz, eğer resminizi bulursanız, resminiz de yine aynı şekilde ekranda oynatılacaktır. Burada da alışık olduğumuz ayarlarımız var. Şimdi artık bir sonraki videomuza sesleri nasıl çaldıracağımıza ve ışıkları nasıl yakacağımıza geçelim.